hiç otobüse binmedim. Taksi kullandım Vietnam'da. Feribot kullandım. Hatırladığım kadarıyla otobüs, şehirler arası otobüs kullandım ama şehir içi otobüs hiç kullanmadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Bugün kaybolacağım. Çok acayip tarla gibi bir yere geldik gibi bir his var içimde. Tôi bị lạc giữa Sài Gòn trưa nắng, đứng ngơ ngác ngày ngã bạc quen tên là mặt. Grab thì quay vòng vòng, bản đồ xoay như trong chóng. Bác xe ôm cười bảo đi đâu con, dạ con cũng không rành luôn. Lạc giữa Sài Gòn mà vui thấy ghê, hỏi đường 5 lần lại quên tức thì. Quán cà phê này hay là quán kia, thôi kệ cứ ngồi. Lạc đâu cũng thành đi chơi. Lạc giữa Sài Gòn cũng là cái duyên, lạc một hồi thành người ở luôn đây. Đây là chỗ tuyệt vời để lạc lối đi hoài không tới. Her iki otobüsün de beni nereye götüreceği hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Quán thơm phức, bánh mì, bún, cơm tấm, khói bay quanh ngực. Bước một bước lại. Diem Dung Quai Kung. Dạ, cuối cùng. Bye bye. My little bird. Bye bye. Cho nó black. Sabahleyin Tao'yu gönderdik. Şimdi bugün çok enteresan bir şey yapacağım. Benim için ilginç. Bilmiyorum size de ilginç gelecek mi? Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Hiç otobüse binmedim. Taksi kullandım Vietnam'da. Feribot kullandım. Hatırladığım kadarıyla. Otobüs, şehirler arası otobüs kullandım. Ama şehir içi otobüs hiç kullanmadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Bugün kaybolacağım. Bir otobüse bineceğim. Binmeye çalışacağım daha doğrusu. Yani biletle mi biniliyor, binilmiyor mu? Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Evet, şöyle bir sistemleri var gibi. Ama bu taraftan geliyor. Bakalım. Bakın geliyor. Hello. Money ticket. Which one? Money. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Evet arkadaşlar, şimdi otobüsteyiz. Hanımefendiye parayı ödedik. 6.000. Bakın şöyle bir bilet aldık. Size de şöyle göstereceğim. Bir dakika. Bakın şöyle bir bilet verdiler. 6.000 VND'ye bindik. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Ben geri dönerkenki adresimi de bilmiyorum şu anda. Yani geri dönerken de nereye döneceğimi bilmiyorum. Siz söyleyin. Evet siz. En fazla kayboluruz. Bakalım. Otobüslerde free wifi var arkadaşlar. Yani bedava internet var. Küçük tatlı bir otobüsleri var. Şimdi yani Vietnam'daki otobüsü kendi ülkenizle kıyaslamayın. Burası yıllarca ambargo yedi. Biliyorsunuz yani şu anda bile dünyada korkunç bir savaş var. Ve o savaşı kazandı Vietnam. Yani o nedenle dünya ekonomisinden bir süre çıkartıldı. Şimdi yeni adapte oluyor pek çok şeye. O yüzden de küçük görmemenizi tavsiye ederim. Bunlar büyük başarılar. Tek başına yaptılar. Çünkü kıyasladığınız yer her neresiyse o kıyasladığınız yer onlarla işbirliği yaptığı için o gelişmişliğe sahip. Onlarla işbirliği yapmıyorsanız kafanıza bomba yağar. Çünkü onlar neyi seçiyorsa, neyi istiyorsa onu rahatlıkla seçersiniz. Bir şeyi rahatlıkla seçiyorsanız bunun anlamı şudur. Bir yerde kafanıza bomba düşmüyorsa bunun anlamı şudur. Onlarla işbirliği içindesinizdir. O nedenle Vietnam'da büyük bir ambargo vardı. Büyük bir dışlanma vardı uzun zaman. Amerika Savaşı'nı kazandığı için. O nedenle de böyle yeni kuruyorlar. Bence çok şirin, çok tatlı. Ben buna büyük bir saygı duyuyorum. Lùa lạc giữa Sài Gòn mà vui thấy ghê, hỏi đường 5 lần lại quên tức thì. Quán cà phê này hay là quán kia,
durduk ama neyi bekliyoruz hiçbir fikrim yok. Yani son durak mı? Son durak gibi de gözükmüyor. Sordum, öğrendim. Zamanları var arkadaşlar. Yani her durakta belli bir zamanda olmaları gerekiyormuş. O yüzden de bir süre bekledik. Şimdi yola devam ediyoruz. Thank you very much. Come on, hot needle. Come on, hot needle. Hop hop hop. Son durağa geldik. Şöyle bir bakın. 153. Yani bu 153 biraz bilmediğim yerleri gösterdi bana ama Taudiye'nin içinden geçti arkadaşlar ya. Yani oraları biliyorum zaten. Gerçi arka tarafları en azından bir parça gördüm. Bakın böyle bir nehir üzerindeyiz. Şöyle bir göstereyim size. Evet, insanlar böyle oturuyorlar, kahve içiyorlar. Hatta biz de bir kahve mi içsek ya? Burada da mekanlar var. Sanırım burada böyle bir yürüyüş rotası da var. Ama bugünkü yolculuğumuz yürüyüş rotası olmasın. Tekrar bir otobüse binelim o zaman. Henüz yani aslında bir şey yemedim. Ama daha sonrasında bir şeyler yeriz. Şimdi hadi bir otobüse daha binelim. 153 aklımızda olsun. Siz de unutmayın, hatırlatın bana. 153 ile Anfu'ya geri döneceğiz. Buradan şimdi başka bir numaraya binelim. Son durağında indik arkadaşlar. Yalnız o duraktan 153 kalkıyormuş sürekli. Yani tekrar binersem ben yaşadığım yere döneceğim. O yüzden de farklı bir otobüs durağına doğru ulaşmaya çalışıyorum şu anda. Buranın neresi olduğunu açıkçası bilmiyorum. Sorup size söyleyeceğim. Ama şu binalara bakar mısınız? Çok güzel ya. Yani hakikaten hep böyle villalar var şu anda bulunduğum noktada. Bakalım birazdan öğreniriz. Şurada arkadaşlar adres yazıyor. Tuduk diyor. Distrikti göremiyorum ama Tuduk'tayım şu anda. Bakın şöyle. Şuradan göstereyim size. Adresi şuradan okuyorum. Tuduk. İnsanlar rahat rahat oturmuşlar zinçağa. Rahat rahat oturmuşlar bu şekilde. Yani sanırım ilk defa buraya geliyorum dememe gerek yok. Gerçekten de ilk defa geliyorum arkadaşlar. Şuradan bir çıkalım bakalım nereye çıkacağız. Aslında yavaş yavaş acıkmaya başladım ama sokak yemeklerini arıyorum. Yok yani şu ana kadar gezdiğim noktalarda sokak yemeği karşılaşmadım arkadaşlar. Wonderful. Thank you very much. Bye bye. Changnao. Bölgenin adı Changnao. Changnao'da yürümeye devam ediyorum. Bir otobüs durağı bulursam yeniden atlayacağım ve yola devam edeceğim. Bakalım nereye kadar gideceğiz otobüs. Yaklaşık 20 dakika, yarım saat. Ama hala herhangi bir otobüs durağı görmedim arkadaşlar. Bindiğim otobüs de boştu, fark etmişsinizdir. Herhalde Saigon'da çok fazla otobüs kullanmıyorlar mı? Yani genellikle zaten görüyorsunuz bisiklet ve motosiklet çok fazla. Araba da var belli bir miktar. Bir metroları da var. Küçük bir metroları var. Ama bu metroyu da bir gün, bir başka gün belki metro üzerine video yaparız. Bilmiyorum. Fakat otobüs durağı hala görmedim dostlar. Yani şöyle bir bakıyorum. Otobüs durağı karşıma çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yürümeye devam ediyorum. Nereye gidiyorum hiçbir fikrim yok. Üste yazarım. Her bütçeye uygun yemek var arkadaşlar. Burası sokak yemeği değil. 60.000 80.000 BND bu tavuklar. Böyle bakın bir koca tavuk. Genellikle 60.000 80.000 burada gördüğünüz yiyecekler. Ama bu bir restorandı. Yani sokak yemeği değildi. Karşıma çıkan birkaç sokak yemeğini de göstereyim size. En azından yemek fiyatları hakkında da bir bilginiz olsun. Belki buraya gelmeyi düşünenler vardır izleyiciler arasında. Arkadaşlar burada mesela bir meyve suyu var. 15.000K, 18.000K, 20.000 VND. Rakamlar genelde bu şekilde.
25K, 25.000 VND'ye böyle üstünde et olan çeşitli etler, bazen domuz, bazen beef, yani inek de olabiliyor. Pirinçleri yiyebiliyorsunuz. Otobüs durağını bulduk. Otobüs durağı burası. Şimdi buradan ilk gelen otobüse biniyorum. Otobüs bekleyen bir turist. Aynı zamanda ben ilk otobüse bindiğimde de insanların suratındaki şaşkınlığı fark ettim. Turistler otobüse binmiyor. Anladığım kadarıyla çoğunlukla taksi kullanıyor ya da herhalde kendi motosikletleri var diye düşünüyorum. Şaşırtmaya devam edelim. İlginç bir biçimde bana bakıyorlar. Ne alaka bu adam otobüse binecek, otobüs durağında bekliyor diye. Paramızı bile hazırladık. Çoğu taksi duruyor tabii yanımda. Ama ben otobüsü tercih edeceğim. 6.000 VND'ydi. Bakalım bu sefer kaç? Herhalde yine aynıdır. Evet, bu sefer paramı hazırladım. 6.000 VND'yi. Çok fazla zorlanmayacağım içeri girdiğimde. Otobüsümüz geliyor. 43 numara. Umarım buradan geçer. Evet, duruyor orada. Harika. Harika. Yine mi bomboş? Galiba yine bomboş dostlar. Evet, şimdi biniyoruz otobüse. Otobüse biniyoruz arkadaşlar. Hello. Xin chào. Evet, otobüse bindik. Şimdi yola devam ediyoruz. Her iki otobüsün de beni nereye götüreceği hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. 43 ile daha farklı yerlere geliyoruz. Yani böyle biraz daha sanayi gibi. Bakar mısınız? Bir tık daha sanayi gibi. Saigon oldukça büyük bir yer arkadaşlar. Yani oldukça büyük bir yer. Şimdi 43 ile yola devam ediyoruz. Arkadaşlar tırların içine geldik resmen. Tır üstüne tır. Yani bayağı bir sanayi bölgesine girmiş durumdayız Saigon'da. Kamyonlarla beraber ilerliyoruz dostlar. Bakıyorum son durak mı diye. Last stop? Ah, thank you. Thank you very much. Şimdi iniyoruz. Çok acayip tarla gibi bir yere geldik gibi bir his var içimde. Thank you. Bakın burası son durak. Xin chào. Ama bina yok, hiçbir şey yok. Enteresan. Yani bakar mısınız? Bomboş. Buraya geldik ama kahve içecek yer bile yok gibi. Şöyle enteresan bir yer buldum, bir yer keşfettim. Bakın UMT diyor. Birazcık böyle bir çevreyi dolaşacağım. Gerçi çevrede bir şey yok. Burası neymiş? UMT, University of Management and Technology, Ho Chi Minh City. University of Management and Technology, Ho Chi Minh City diyor. Evet, otobüs durağını üniversiteye koymaları, yani son durağını üniversiteye koymaları elbette ki mantıklı. Ama üniversite varsa bu kadar boş olmasa gerek. Burada bir yol buldum sanki. Arkadaşlar otobüsle öyle bir son durağa geldim ki resmen neredeyse Saigon'un dışına çıktık. Neredeyse Saigon'un dışına çıktık ama çok tatlı bir kafe buldum. Şunun güzelliğine bakın. Bu hanımefendi işletiyor. Thank you very much. Thank you. Bakın böyle kahvemiz geldi suyla beraber. Kahvemizi içtik ve yola devam ediyoruz. Bir çeşit şehir turu oldu. Güzel de oldu. Saigon'un farklı yerlerini görüyorum. Thank you very much. Thank you very much. Ben 6.000 VND verdim. Fakat ücretlere baktığımda 5.000, 6.000 ve 7.000 VND var. Ücretlendirmenin nasıl olduğunu öğrenmeye çalışacağım. Em có đi quen rồi, sẽ đi xe này, không đi xe kia nữa. Rồi.
öğrendim. 15 kilometrenin altındaysa 5000 VND, 15-25 kilometre arası 6000 VND ve uzun hatlar 7000 VND. Öğrencilerin hepsi 3000 VND, 60 yaş üstü emekli olsanız da olmasanız da bedava. Otobüsler devlet tarafından sübvanse edilse de kooperatif şeklinde şirketlere bağlı. Bu kooperatif şirketler küçük şirketler fakat ücreti devlet belirliyor. You are going every day by bus Yes. to school and home. Yes, very convenient. It's how to say? It's not sunny. It's not too. Evet, şimdi rastgele bir durakta iniyoruz arkadaşlar. Evet, bakın tavuk pişiyor. Hello. Tavuk pişiyor. Come on Ratnev. Yemeğimiz geldi. Ya burada her şey çok küçük. Oldukça gürültülü. Tam böyle caddenin yanındayız. Gerçekten çok güzel. Biraz fazla sıcak. Biraz beklesem daha iyi olacak arkadaşlar. Çok sıcak çünkü ateşten yeni çıkmış. Yoldayız. Thank you very much. Bu da sanırım soya sosu herhalde arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum. Otoyolun tam kenarında toz içinde yiyoruz. Ama ben bunu çok seviyorum.